Kameya'nın çocukları. 15. bölüm. Gün şafağının çaldıkları. Zamea zamanın tesirinden kurtulmaya başlamıştı. Derin ve gizemli bir rüyadan gerçeğe uyanıyordu. Ruhu huzur ve sükûnet doluydu. Daha önce bilmediği ve hiçbir yerde görmediği bir şehrin sınırları içerisinde misafir edilmişti. O şehirde gördükleri ve şahit oldukları bu dünyaya ait şeyler değildi. Anlam veremediği bir saygınlık ve sevginin görkemiyle muhabbet görmüştü. Mistik bir dünyaya şahitlik etmişti. Şedaya, dert keder ve tüm sıkıntıların uzağında bir yerdi. Gördüklerinin tesiri ile ruhu huzur ve mutluluk doluydu. İçinde olduğu rüyadan uyanmak istemiyordu. Hayal ettiği her şeye sahipken bu olamazdı. Tüm ailesi ve o yeniden bir aradaydı. Bu sihirli rüya ondan çalınan her şeyi lütufkarca geri vermişti. Gözlerinin ve yüreğinin şahit olduklarının bir hayal olduğu hissi şimdi ona hüzün veriyordu. Gerçek dünya ve ormanın sesleri irkilmesine neden olmuştu. Etrafındaki kuş ve böcek sesleri her yeri sarmıştı. Zamea, gözlerini açmaya çalışıyordu. Bunu ilk denemesi fazlasıyla canını yakmıştı. Etrafındaki ışık çok fazlaydı. Gözleri aydınlığın vermiş olduğu loşluğa ve ışığa alışmaya çalışıyordu. Gözlerini açtığında garip bir manzara onu karşılamıştı. Ormanın içinde ağaçların altında uzanıyordu. Burada ne işi vardı? Neden evinde değildi? Ani bir hareketle ayaklanmaya yeltenmişti ki, tüm vücudunu saran yoğun bir acı ile olduğu yere çöküverdi. Vücudundaki acı bunu hemen yapamayacağını ona hatırlatıyordu. Şimdi ani bir korkuyla etrafına bakınıyordu. Bir önceki gece yaşananları düşününce irkilmesine neden olan duygular şimdi tüm bedenini sarmalamıştı. Mücadele ve ölümün izleri şimdi her yerdeydi. Çevresindeki ifritlerin hepsi ölü bir şekilde etrafında yatıyordu. Bu gördükleri midesi için biraz fazlaydı. Etrafa yaydıkları çürümüşlük ve pis koku nedeniyle kusmaya başlamıştı. Zamea şimdi kendini toplamaya çalışıyordu. Zihnindeki bir soru onu yakıp kavuruyordu. Ailesi, ne kadar zamandır burada uyuduğunu bilmiyordu. Zamea'nın tüm vücudunu bir panik sarmıştı. Kaburgalarındaki acıya rağmen evine dönmek ve ölüm kokan bu yerden uzaklaşmak istiyordu. Bunu başarabilmek için birkaç deneme yapmak zorundaydı. Son denemesinde ayağa kalkmayı başarmıştı. Göğsündeki acıya rağmen, ayağa kalkmış ve gidebileceği hızda koşmaya çalışıyordu. Ona hayat veren bu ormandan, bugün farklı bir matem hissi alıyordu. Bu his onun daha hızlı hareket etmesine neden oluyordu. Ailesi için dua ediyordu. Onu koruyan varlığın gücüne ve merhametine, tüm kalbiyle inanıyordu. Onu hayatta tutan güç aynı şeyi, ailesi için de yapabilirdi. Buna olan inancı tamdı. Zamea, az ilerisinden gelen seslerle irkilmişti. Adımlarını seyrekleştirdi. Ormanın içinden gelen başka sesler duyuyordu. Diğerleri de onun sesini duymuş olmalıydı ki, onlar da yavaşlamıştı. Zamea, artık düşünerek hareket edebileceği bir zamanda değildi. Hızlıca seslerin geldiği tarafa doğru hareket ediyordu. Ailesi kendi canından daha kıymetliydi. Karşısına kimin çıkacağını artık umursamıyordu. Tek amacı bir an önce evine dönmekti. Şimdi yayı ve oku hazır bir halde koruluktan dışarı çıkıyordu. Tam oku ve yayını o yöne çevirmişti ki, çaresizlik içerisinde ormanda gizlenmeye çalışan insanlar şimdi karşısında duruyordu. Hızlıca yayını yere doğru indirdi. Şimdi onlara karşı hareket ediyordu. Onu 5 kişiden oluşan bir grup çaresiz ve korku dolu gözlerle seyrediyordu. Karşısındaki insanların durumu hiç iyi görünmüyordu. Hepsi yara bere ve kanlar içerisindeydi. Acı ve vahşetin izleri net bir şekilde kendini gösteriyordu. Bu insanlar vahşetle istemeden karşılaşmıştı. Zamea iki hissin arasında sıkışıp kalmıştı. Zihni ailesi için bir an önce koşmak istiyor fakat vicdanı bu insanları bu şekilde görmezden gelmemesi konusunda onu uyarıyordu. Bu korkmuş insanlarla konuşmaya karar verdi. Zamea, korkmayın, size yardım etmek istiyorum. Bu haliniz de nedir? Size kim bu şekilde zarar verdi? Grubun içerisindeki ihtiyar bir adam, Zamea ile göz teması kurmaya çalışıyordu. Zamea bu adamı tanıyordu. Bu adam yıllarca ondan avladığı hayvanların kürklerini satın alan tüccardı. Ona neler yapmışlardı? Bir kolu yerinde yoktu. Tüm vücudu kılıç darbeleriyle parçalanmıştı. Igor. Zamea, ben Igor'um. Zamea, sevgili Igor, sana böyle neler oldu? Hangi cani sizi bu hale getirdi? Igor, ifritler, o aşağılık mahluklar. Igor son gücüyle, Zamea'ya cevap vermiş gibiydi. Aniden olduğu yere düşüverdi. Zamea hızlıca onun yanına çöktü. Başını dizlerinin üzerine aldı.
Matarasını çıkardı ve kurumuş dudaklarını ıslatmaya başladı. Igor sağ olan gözünü açmıştı. Igor, Zamea onlar tüm çevreyi yağmaladılar, çok kalabalıklardı. Yaşayan ve nefes alan her şeye saldırdılar. Biz zar zor ellerinden kaçmayı başarabildik. Zamea bu duyduklarıyla beraber yıkılmış bir halde yere çökmüştü. Ailesi için endişeleri artık dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. Eğer çok kalabalıklarsa ve çevre yağmalanmışsa onun ailesi de zalimliklerinin gölgesinde kalmış olabilirdi. Zamea, ailem için eve gitmeliyim. Sizin için geri döneceğim. Beni burada beklemenizi istiyorum. Igor, dur Zamea, lütfen dur. Dışarısı hala tehlikeli olabilir. Bizi bu lanetli ormana sokan şeyin ne olduğunu merak etmiyor musun? İfritler buranın etrafına yaklaşmaktan korkuyorlar. Dışarısı senin için çok tehlikeli olabilir. Zamea, artık Igor'u da telkinlerini de duymuyordu. Şu an tüm kalbi ve ruhu ailesi için hareket ediyordu. Hemen onların yanına gitmek zorundaydı. Vücudunun ona verdiği acıları artık bir önemi yoktu. Uçarcasına koşmaya başlamıştı. Nihayet ormanın sınırına varmıştı. Kalbi ve bedeni artık ilerlemesine müsaade etmiyordu. Zamea, son bir güç toplamak için nefesini kontrol etmeye çalışıyordu. Bunu son bir kez daha yapmalıydı. Ayağa kalktı ve şimdi ormanın dışındaydı. Tüm bedenini ruhundan çeken o manzarayla karşılaşmıştı. Tüm kötülüklere rağmen bir aileye ve huzura sahip olduğu ev şimdi ateşler içerisinde yanıyordu. Zamea'nın gözyaşları sahip olduğu her şey için isyan edercesine boşanıyordu. Şimdi evinin közlerine doğru ilerliyordu. Yerde çıplak yatan bir beden irkilmesine neden oldu. Güzeller güzeli Narsisyası çıplak bir halde yerde yatıyordu. Zamea bu tablo karşısında hıçkırıklarına hakim olamıyordu. Narsisyasının yanına çökmüştü. Tüm vücudu kesikler ve kanlar içerisinde perişan bir haldeydi. Zamea, Narsisya, Narsisya, benim güzel karım. Narsisya henüz son nefesini vermemişti. Göz kapakları yavaşça açılıyordu. Dudaklarından soluk birkaç cümle çıkıyordu. Sesi sessiz ve derinden geliyordu. Zamea kulağını ona doğru yaklaştırdı. Tüm hayatı ve ömrünü feda edebileceği, o sesi son bir kez daha duymak istiyordu. Narsisya, çocuklarımızı kurtar. Lütfen onlara çektiğimiz acıları çektirme. Zamea gözyaşları içerisinde Narsisyasına yalvarıyordu. Zamea, ne olur, beni yalnız ve tek başıma bırakma. Narsisya, seni hep seveceğim. Çocuklarımızı,